özellikle Donetsk'te ve Kharkiv'de bulunan askeri sanayi tesislerinin ve yine buralarda bulunan toprak altı madenlerinin de bu savaşın gerekçelerinden biri olduğunu anlıyoruz şu anda. Bu hedeflerin çok da tamamlanabilir olmadığını görüp masaya oturmadan önce karşı tarafla ilgili bir koz elde etmek. Bunun arkasında da yine bir İngiliz haklı olduğunu görebiliriz. Özellikle Dnieper Nehri üzerinde bazı şeyler görüyoruz. Nükleer santraller ve hidroelektrik santraller görüyoruz. Bunlar Kiev'in ve Ukrayna'nın neredeyse tamamının enerji ihtiyacını sağlayan yerler. Değerli GZT izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın son durumunu harita üzerinden güvenlik uzmanı Mithat Ferhattur'la konuşmak için bir araya geldik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz hocam. Hocam haritayı hazırlattım. Hemen başlayalım. Rusya ve Ukrayna arasındaki son durum ne? Harita üzerinden bize çizerek anlatır mısınız? Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan bu savaş, diğer durumların hepsi bir anda Amerikan seçimleriyle beraber tepetaklak oldu. Evet. Yeni seçilen Amerikan yönetimi zaten seçim propagandası esnasında Ukrayna'ya olan desteğinin kesileceğini, kesmek istediğini, boş yere para harcandığını, daha sonra zaten başa geçtikten sonra da, yani yönetimi ele aldıktan sonra da bugüne kadar yapılan yardımların hibe değil, karşılığı olması gerektiğini, orada bir ufak tefek çatışmalar gördük. İki ülke arasında bir gitgeller oldu. Ama bütün bunların arkasında anlaşılan o ki Rusya'nın isteklerini Ukrayna'ya kabul ettirme meselesi ortada. Böyle bir amaçları var. Bunun en başında yani Rus isteklerinin Ukrayna'ya kabul ettirilmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Bu durum içerisinde belki de en önemlisi, en başından beri belki bu savaşın da sebeplerinden biri olan Kırım ilhakının artık hem Ukrayna tarafından hem de uluslararası toplum tarafından kabullenilmesi. Görünen o ki Amerikan yeni yönetimi, verin kardeşim bu Kırım'ı, artık geri isteyip durmayın dediğini anlıyoruz. Tabii o zaman da yani Kırım'ın kaybıyla beraber ve 2022'deki savaşın başlamasıyla beraber iki tarafın birbiriyle olan harekatları ve savaşın ilan edilmesiyle beraber şöyle bir yorum yapılmıştı. Genel olarak, stratejik olarak aynı Suriye'deki Fırat Nehri gibi burada da nehrin batısında kalan tarafla doğusunda kalan taraf arasında seçime zorlanacağını anlamış olduk. Savaşın başından itibaren Rus tarafı ile ilgili yapılan yorumlarda stratejik olarak Dnieper Nehri'nin doğusunda kalan ve Kırım'ın, ilhak edilen Kırım'ın özellikle su kaynağını, çünkü burada belirli su kaynakları yok, burada taşınması gerekiyor. Su kaynaklarının ve Kırım'a ulaşan karayolu ve demiryolu üzerinde kalan bölgelerin ilhak edildiğini görüyoruz. Yani Ukrayna'nın içerisindeki Rus ordusunun ilerleme düzenine bakarsak çoğunlukla bu geçişi sağlamak. Yani Kırım'la olan bağlantının sağlanması ve Kırım'ın su kaynaklarının sağlanması şeklinde görüyoruz. Tabii ki burada azımsanamayacak önemli olan Sivastopol limanı var. Doğal liman ve Karadeniz donanmasının merkezi olarak Rus eski Sovyet donanmasının da Karadeniz donanmasının genel merkezi olan Sivastopol limanını görüyoruz. Doğal limanını görüyoruz. Bütün bunlar yaşanan, Rusya tarafından yaşanan özel harekatın, özel nitelikteki harekatın, Ukrayna tarafından da savaşın, doğrudan savaşın gerekçeleri olarak gördük. Bugün gelinen noktada da işte Amerikan yönetiminin istekleriyle beraber anlıyoruz ki aslında bu sadece bağlantının sağlanması değil, bölgedeki özellikle Donetsk'te ve Kharkiv'de bulunan sanayi tesislerinin, askeri sanayi tesislerinin ve yine buralarda bulunan toprak altı madenlerinin de bu savaşın gerekçelerinden biri olduğunu anlıyoruz şu anda. Geriye kalan alana bakarsak Dnieper Nehri üzerindeki özellikle Zaporijya'daki gibi nükleer tesisler ve hidroelektrik santraller enerji kaynağı olarak düşünülürse kalan alanda, yani Ukrayna'nın Dnieper Nehri'nin batısında kalan alanda da tarım alanları yoğun olduğunu görüyoruz. Bu şuna tekabül ediyor. Bugüne kadar yapılmış olan sanayi tesisleri ve yeraltı zenginliklerini bana ver, tarım alanları senin olsun gibi böyle bir niyetlerinin olduğunu görüyoruz.
Amerika'nın da buna razı geldiğini, Ukrayna'yı da bunu bir şekilde razı etmeye çalıştığını anlıyoruz. Son durum bunu gösteriyor. Hocam diğer haritamıza geçmek istiyorum. Hocam bu haritamızda da son işgal durumlarını resmettik, gösterdik. Burada işgal edilen oblastlar mevcut. Burası da zaten anlaşılacağı üzere Kırım. Ancak biz Ağustos 2024'te ani bir Kursk taarruzu gördük. Bu taarruz bölgede ve cephede neleri değiştirdi hocam? Öncelikle yine Amerikan seçimlerine bir dönelim. Ağustos ayı yaz zamanında, Temmuz-Ağustos ayı itibariyle adaylar belli olmuş oldu ve Kasım'da yapılacak Amerikan seçimlerinde taraflar belli olmuş oldu. Bununla beraber seçim propagandası başladı. 90 günlük propaganda içerisinde başkan adaylarının verdiği sözler var. Yapmak istediklerini açıklıyorlar. Burada önemli olan bir hususta seçilen başkan görevi devraldıktan sonra bu önceki sene içerisinde verdiği sözleri genelde ilk 100 günlük icraat süresi içerisinde büyük bölümünü tamamlamak ister. Ve ona göre sözler verir. Zaten bunu Trump'ın işte bir telefon açarım, savaşı bitiririm, bir telefon açarım, bir günde Suriye'yi bitiririm, bir günde Gazze'yi bitiririm gibi söylemlerinden bunu biz anlıyoruz. Bu 100 gün içerisinde bitirilmesi gereken hususlardan biri de bu Ukrayna meselesiydi. Yine Temmuz-Ağustos aylarına bakarsak Trump'ın gelme ihtimaline karşılık bir hal tarzı geliştirmeleri gerekti. Bu da desteği keseceğini söyleyen, artık Rusya'nın kazanımlarının kabul edilmesi gerektiğini söyleyen bir yönetimin birkaç ay sonra iş başına geleceğini tahmin edip veya bunu düşünerek bir hareket yapmaları gerekiyordu. Yine her zaman anlattığımız gibi müzakere masası elinde sonunda bir barış masası olacak. Bu uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Ama herkes o masaya oturduğunda konuşurken elindeki en iyi kozla oturmaya çalışacak. Ukrayna tarafından bakarsanız ve desteğinin kesileceğini, savaşın daha fazla uzatamayacağını, direnemeyeceğini, özellikle de Dnyeper Nehri'nin ilerisine geçmiş olan Rus işgal edilen bölgelerin bir kısmının geri alınması olası olsa bile nehrin geçilerek işgal altındaki bölgelerin kurtarılması gibi hususların çok da akıl kârı olmadığı, bu hedeflerin çok da tamamlanabilir olmadığını görüp masaya oturmadan önce karşı tarafla ilgili bir koz elde etmek. Bunun arkasında da yine bir İngiliz haklı olduğunu görebiliriz. Bu Kursk'a yapılan girme diyelim, askeri tabirle Kursk bölgesine yapılan Ukrayna girmesi tamamen bununla ilgili. Yani işgal edip elde tutmaktan ziyade masaya oturulduğunda takas edilebilecek bir alan olarak düşünüldü. Kırım'ı ver, Kursk'u al gibi. Veya işte Herson'u ver, Kursk'u al. Veya nehrin batısında kalan işgal edilmiş bölgeleri tamamen boşalt. Zaporijya'yı boşalt gibi bir taviz meselesi olarak, bir müzakere meselesi olarak ele geçirilmiş bir alan olarak görebiliriz. Ama bir de şöyle görmek de lazım. Evet, Kursk'ta yapılan bu taarruz ve bu girme, oranın elde edilmesi, diğer alanlardan asker ve teçhizat çekilmesi, ilginin bu tarafa yönlendirilmesi, oralarda da kayıplara sebep oldu. Evet. Bazı ilerlemeler gördük. Daha önceden Ukrayna ordusu tarafından geri alınan ama özellikle Donetsk'te bazı alanların Rus ordusu tarafından hem de kolaylıkla geri alındığını gördük. Elbette onlar da bu tarafa birlik ayırmak zorunda kaldılar. Burayla ilgilenmek zorunda kaldılar. Kursk'la ilgilenmek zorunda kaldılar. Ama ne kadar faydalı olduğu son ana kadar çok da iyi bir durumda değildi. Özellikle de Zelenski'nin Amerika ziyareti, orada yaşanan o kepazelik ve arkasından kabul etmesi, Amerikan isteklerini kabul etmesiyle beraber Kursk'un artık boşaltıldığını görüyoruz. Yani müzakere masasına otururken elinde bulunduracağı bir kozu masaya geri atmış oldu. Hocam o zaman yeni düzen Dnyeper'in doğusu ve batısı şeklinde mi şekillenecek Ukrayna'da sizce? Yüksek ihtimalle bu şekilde olacaktır. Ama yine bunu bir alan işgalinden ziyade oranın değeriyle görmemiz gerekir. Bu konudan da bahsedelim. Özellikle Dnyeper Nehri üzerinde bazı şeyler görüyoruz. Nükleer santraller ve hidroelektrik santraller görüyoruz. Bunlar Kiev'in
ve Ukrayna'nın neredeyse tamamının enerji ihtiyacını sağlayan yerler. Ve bunların çoğu da Sovyetler zamanında yapıldı hocam. Barajlar ve santraller. Doğru. Sovyet yatırımlarıyla yapılmış durumlar. Bunu sadece bir enerji kaynağı veya önemli bir nehir geçiş şeklinde görmemek lazım. Bu her iki yakada da, doğuda da, batıda da tarım arazilerini etkiliyor. Buraların sulanması, o tahıl anlaşması zamanında bütün dünya aslında bu toprakların ne kadar dünya için önemli olduğunu anladı. O buğdayın buralarda yetiştirip, tahılların buralarda yetiştirip dünyaya dağılması çok önemli. Özellikle Afrika ülkeleri için bu çok önemliydi. Burada da Türkiye'nin yine arabuluculuğuyla bu tahıl anlaşmalarının yapıldığını, Birleşmiş Milletler vasıtasıyla yapıldığını görüyoruz. Bu aslında hani azımsanmayacak bir tarım alanı. Evet. Ama yine Sovyet zamanında yapılan yatırımlar olarak görürsek bu bölgede bazı işte nükleer santraller ama daha çok Donetsk'te, Kharkiv'de sanayi tesisleri olduğunu görüyoruz. Tank fabrikalarının olduğunu görüyoruz. Yine bunlar geçmişten kalan ama Ukrayna ekonomisi içinde, Ukrayna ordusu içinde çok önemli meselelerdi. Burada motor fabrikaları da var. Ve burada kurulmasının sebebi, bu bölgede olmalarının sebebi özellikle 2. Dünya Savaşı ve arkasından yaşanan Soğuk Savaş döneminde enerjinin genelde doğal gaz değil, kömürle sağlandığını görüyoruz. Burada kömür havzalarının bulunduğu ve demir çelik tesislerinin bulunduğunu görüyoruz. Aynı bizim İskenderun'da gördüğümüz gibi kömüre yakın yerlerde de bu sanayi tesislerinin kurulduğunu görüyoruz. Bunlar aynı zamanda Kırım ilhakıyla beraber işte Sivastopol limanı önemli ama Kırım'ın su kaynağı da yok. Bu nehir bölgesinin, bu deltanın içerisinden bazı su kaynaklarının Kırım'a aktarılması gerekiyor ki oradaki nüfus yaşamına devam edebilsin, alındığına değsin Kırım. Aynı zamanda bu tesisleri Moskova'ya bağlayan ana demiryolu hattı ve karayolu hattının da bu işgal altındaki bölgelerden geçtiğini görüyoruz. Yani sanayi tesisleri, karayolu ve demiryolu hatları, iletişim bunlar buradan geçtiğini ve su kaynaklarının bölgede olduğunu görüyoruz. Onun için genel olarak kafalarda kalması açısından Dinyeper Nehri önemli. Doğu batı olarak ayırırsak da önemi budur. Hocam işgal altındaki bölgelerin ve zamanında 2014'te işgal edilmiş Kırım'ın elden çıkacağının gözüktüğünden bahsettiniz son anlaşma durumuna göre. Hemen aklıma şu soru geldi. Böyle bir durumda Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında imzalanmış olan Münhasır Ekonomik Bölgeler Anlaşması'nın tekrar değişime uğraması gerekebilir mi? Böyle bir durum oluşabilir mi? Çünkü sınırlar değişmiş olacak. Münhasır Ekonomik Bölgeler zaten ilanla yapılıp karşılıklı devletler arasında kabulle gerçekleşiyor. Burada haritaya bakacak olursak Kırım'ın işgaliyle beraber zaten 2014'ten beri bir de facto bir durum var. Rusya'nın denizi, Rusya ekonomik alanı kabul edilen bölgeler olduğu görülüyor. Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışı sadece Odessa bölgesi üzerinden ve oradaki liman bölgesi üzerinden olduğunu görüyoruz. Bu zaten 10 yılı aşkın bir süre neredeyse de facto olarak bu böyle. Geriye işgal edilen diğer bölgelerin ilhak edilmesi veya Rus toprağı olarak kabul edilmesiyle beraber zaten Azak Denizi kapalı olduğu için Kırım'la burada map'te büyük bir değişiklik yaratmayacaktır. Şöyle olabilir, savaş hali devam ettiği için Ukrayna ile Rusya arasında buradaki geçişte sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Özellikle bu tahıl anlaşması müzakereleri devam ederken bunu görmüştük. İki tarafında özellikle Rus donanmasının bunlara müsaade edip etmeyeceği, işte tahıl gemilerinin geçişlerine müsaade edip edilmeyeceği, bunun Montreux ile olan ilişkisi gibi durumlar vardı. Bir ateşkes sağlanması veya bir barış müzakerelerinin yapılması, barış anlaşmasının sağlanması işte bu iki devlet arasındaki bu alanın kabulüne, birbirlerinin alanlarını kabul etmesine dayalı olacak. Diğer taraftan bakılırsa Romanya ve Bulgaristan tarafında çok bir değişiklik yok. Zaten onların Kırım'la olan ilişkileri MEB'i kapsamayacak kadar uzakta. Bu daha çok dediğim gibi Ukrayna ile Rusya arasında çözülecek. Bizim içinse önemli olan Montreux'dü. Montreux'deki maddeleri düşünürsek de değişik Montreux imzalandığından beri
Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde çok bir değişiklik yok. Evet. Daha sonradan Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber işte Gürcistan, Ukrayna dahil olmuştu. Son durumda da bir değişiklik olmayacak. Yani aslında Türkiye açısından ve Montreux açısından çok büyük bir değişiklik arz etmiyor. Bu kendi aralarında çözecekleri. Yine o barış masasında bunlar görüşülecektir. Hocam bugün sizinle Rusya ve Ukrayna arasındaki son durumu harita üzerinden çizerek anlattık. Ben çok teşekkür ederim anlattıklarınız ve paylaştıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu tip yayınların devam etmesi için kanalımızı takip ediyoruz ve abone oluyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.